Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Antik Mısır'ın erken dönemlerinden biri olan Nakada kültürünü detaylı bir şekilde tanıtmaya çalışacağım. Birlikte Antik Mısır tarihinin bu gizemli dönemine doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız, başlayalım. Nakada kültürü, Antik Mısır'ın tarih öncesi dönemlerinde önemli bir yer tutar. Yaklaşık olarak MÖ 4000-3000 yılları arasında gelişen bu kültür, ismini Yukarı Mısır'daki Nakada kasabasından alır. Bu dönemde Mısır toplumu tarımdan şehir devletlerine, karmaşık mezar yapılarından yazının ilk izlerine kadar büyük değişimlere sahne olmuştur. Nakada kültürü, Yukarı Mısır'da ortaya çıkmakla birlikte ilerleyen süreçte giderek kuzeye doğru, aşağı Mısır'a doğru yayılmış ve hatta tüm Mısır'ı etkisi altına almıştır. Dolayısıyla hanedanlık kültürünün oluşumuna katkı sağladığını söyleyebiliriz. Genel özelliklerine baktığımızda, M.Ö. 4. binlerden itibaren burada artık tarımsal yerleşimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Daha önceki kültür evresi olan Yukarı Mısır'daki Badari kültüründe de tarımsal faaliyetler vardı. Ancak yerleşim alanları kalıcı değildi. Geçici kulübeler şeklinde varlık göstermekteydiler. Nakata kültürüyle birlikte tarımsal faaliyetlerin artık hızlandığını, geliştiğini ve bununla birlikte de kalıcı tarımsal yerleşimlerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu dönem içerisinde Nil Vadisi tarımsal anlamda son derece verimli bir alandır. O kadar çok tarımsal üretim gerçekleştiriliyor ki artık bunun depolanmasının haricinde satışının, ticaretinin yapılması da başlıyor. Bu sayede bölgede takas ekonomisi de dolayısıyla gelişmiş oluyor. Bu kültüre ait diğer bir özellik de, kerpiç tuğla kullanımının başlamasıdır. Kerpiç tuğlalardan hem ev mimarisinde faydalanılıyor, hem de aynı zamanda mezar yapımında da kullanıldığını görüyoruz. Bu kültüre ait veriler genellikle mezar alanlarından elde edilmektedir. Bunun da aslında en önemli sebebi tarımsal gelişim alanlarının günümüzde Nil Nehri'nin getirdiği alüvyonların altında kalmış olmasıdır. Kültüre ait yaklaşık 3000'den fazla mezarın kazısı yapılmış ve mezarlardan elde edilen bulgulara bakıldığında ölülerin yüzlerinin batıya bakacak şekilde yatırıldığı görülmüştür. Bu uygulamanın aslında Mısır kültüründe bir karşılığı var. Bu durum güneşin hareketleri ile bağlantılıdır. Güneşin batıdan batıyor olması sebebiyle ölülerin yüzleri batıya doğru çevriliyor. Sembolik olarak yaşamdan ölüme geçişi simgelediğini söyleyebiliriz. Ayrıca pişmiş toprak modellerden, yerleşim alanlarının etrafında sur duvarlarının olabileceği düşünülüyor. Bu kültür evresinde genellikle dikdörtgen planlı evlerle karşılaşıyoruz. Özellikle çeşitli zanaat alanlarında uzmanlaşmış gruplar karşımıza çıkıyor. Bunların toplumda ön plana çıkan elit tabakalar için özel üretimler yaptığını anlıyoruz. Buradan da toplumda sosyal sınıf farklılıklarının oluştuğu ortaya çıkıyor. Ayrıca fil dişi ürünleri, boyalı seramiklere de rastlanabiliyor. Bu dönem hanedanlık dönemi öncesi son kültür evresidir. Nakada kültürünün 3 evresi vardır. Birinci evre, M.Ö. 4000-3500. İkinci evre, M.Ö. 3500-3200. Üçüncü evre ise, M.Ö. 3200-3000 şeklinde ayrışır. Şimdi bu dönemleri ve dönemsel gelişmelerini ayrı ayrı başlıklar altında inceleyelim. Nakada 1, Amratiyan dönem. M.Ö. 4000-3500 aralığına tarihlendirilen bu kültür, Yukarı Mısır'da gelişen bir kültürdür. Badari kültürünün devamı şeklinde devam eder ve benzer özellikler taşır. Bu da aslında yeni bir kültür oluşmadığını, yeni bir kültürün gelmediğini, bölgedeki kültürel faaliyetlerin devam ettiğini gösterir. Kuzeyde Matmar'dan, güneyde Kubbani'ye kadar yayılım göstermiştir. Bu kültüre ait buluntular da, daha çok mezarlardan ele geçmiştir. Ölü gömme geleneklerine baktığımızda basit oval çukurlar kullanılmaya devam ediyor. Ölüler hoker pozisyonunda sol tarafına yatırılmış, mezar tabanına hasır serilmiş, ölünün başı samandan ya da deriden bir yastık üzerine yerleştirilmiş şekilde bulunmuştur. Bazı mezarlardan çeşitli sanat eserleri, takılar, boncuklar, fil dişi eserler ya da topuz başları gibi özellikle elit ya da yönetici sınıfa ait olduğu düşünülen bir takım eşyalar ele geçmiştir. Bu da bize hiyerarşiye ait bir takım bulgular olduğunu gösterir. Bu evrede Hierakonpolis olarak adlandırılan bir mezarlık alanı tespit edilmiştir. Diğerlerinden farklı olarak bu mezarlık alanında ilk defa dikdörtgen formlu mezarlarla karşılaşılmıştır. Bu mezarlar içerisinde de, Badari kültüründe görmüş olduğumuz hediye örnekleriyle karşılaşmaya devam ediyoruz. Çeşitli taşlardan yapılmış takılar, çakıl taşları, topuz başları gibi buluntularla karşılaşıyoruz. Seramiklere baktığımızda 3 farklı seramik grubuyla karşılaşıyoruz. Bunlardan birincisi Black Toppet Vare, üst kısmı siyah astarlı seramik grubu, diğer seramik grubu Red Polished Vare, kırmızı astarlı seramikler, bir diğeri de Right Cross-Linet Vare, beyaz boyalı çapraz çizgilerin hakim olduğu seramik grubudur. Kırmızı astarlı seramiklerin,
hayvan betimlemeleri olanları da vardır. Yine kaplar üzerine eklenti olarak kuş ve benzeri hayvan figürleri eklenmiş örnekleriyle de karşılaşıyoruz. Beyaz seramiklerin üzerinde insan figürleri de işlenmeye başladığını görüyoruz. İnsan figürlerinin yer aldığı seramiklere baktığımızda, av sahneleri, mücadele sahneleri ve insan tasvirleriyle karşılaşmaya başlıyoruz. En önemlilerinden biri zafer kazanmış savaşçı tasvirli çömlektir. Burada bir figür bitkisel bir ortam içerisinde betimlenmiş, sağdaki figür daha uzun boylu, kollarını yukarıya doğru kaldırmış, heybetini gösteriyor. Kafasında yerleştirilen tüy gibi unsurlar var. Karşısında kendisinden daha küçük betimlenmiş figürü alt etmiş pozisyonda gösteriliyor. Bu evrede karşımıza çıkan bir diğer önemli buluntu grubu da figürinlerdir. Bu dönem içerisinde figürinler genellikle fil dişinden ya da su aygırı dişinden kalkma olarak yapılmaktadır. Hem kadın, hem erkek figürlerle karşılaşabiliyoruz. Genel olarak bu figürler çıplak betimlenmektedir. Giysili olarak betimlenenlerin ise kıyafetleri kazıma olarak yapılmıştır. Erkek figürlerin çene kısmı uzundur, bu da bize sakallı olduklarını gösterir. Kadın figürlerine baktığımızda yüz, oval bir yapıya sahiptir. Genellikle her iki figür grubu da ayakta betimlenmektedir. Oturarak betimlenen figür çok azdır. Figürler dik durur, karşıya bakar şekilde, herhangi bir hareketi olmadan, kolları ve bacakları dimdik durur şekildedir. Kollar gövdenin iki yanında, bacaklar bitişik, bazı kadın figürlerinde kollar, yukarı doğru kaldırılarak göğüs altında birleştirilmiş şekilde verilmiştir. Bu figürlerin içerisinde en dikkat çeken örneklerden biri, çıplak ayakta duran erkek figürüdür. Bu figür diğer figürlerden boyu itibariyle daha büyüktür. Yüksekliği 24 cm, genişliği 4,30 cm'dir. Su aygırının kesici dişinden kalkma tekniğiyle yapılmıştır. Sivri bir çeneye sahiptir, bu hali sakallı olduğunu gösterir. Saç detayları verilmemiştir. Göz detayları yuvarlak halkalar şeklinde, göz çukurlarına daha sonradan yerleştirilmiştir. Herhangi bir boyun detayı yoktur, boynu yokmuş gibi gösterilmiştir. Kolları yanlarda dik, bacakları bitişik bir figürdür. Bir de ön plana çıkan bir kadın figürü vardır. Çıplak, ayakta duran bu figür, kemikten kalkma tekniğiyle yapılmıştır. Göz çukurlarına lapislazuli taşları konulduğu düşünülmektedir. Figürün saçları peruk şeklinde yapılmış, yüzü ovaldir. Yine bunun da boyun detayı verilmemiştir. Adeta boyunu yok gibidir. Kolları göğsünün altında birleştirilmiş, göğüsleri görünür şekilde, ince bir bele, genişçe bir kalçaya sahiptir. Bacakları bitişik vaziyette, ikisi yan yana düz bir şekilde durmaktadır. Genital bölge detayı nokta bezemeli olarak verilmiştir. Bu dönem içerisinde karşımıza çıkan bir diğer materyal de taş kaplardır. Uzmanlaşılan gruplardan biri de taş işçiliği olduğu için birçok sert taş, biçimlendirerek çeşitli vazolar şeklinde materyallere dönüştürülmektedir. Taş işçiliğinde son derece ileri noktaya varmışlardır, hatta bu taş kapları ürettikten sonra da ihraç etmeye başlamışlardır. Girit'e kadar ihraç yaptıklarını Girit'teki kazılarda ele geçen buluntulardan anlıyoruz. Bu evrede karşımıza çıkan taş yapılı önemli bir eser de topuz başıdır. Dioritten, kireç taşından ya da bazen pişmiş topraktan yapılan topuz başları vardır. Topuz başları yönetimsel bir sembol olması itibariyle de, yönetici sınıfı işaret etmesi bakımından son derece önemlidir. Diğer bir eserde taş paletlerdir. Çamur taşından üretilmektedirler. İlk örnekleri oval olmakla birlikte, ilerleyen süreçte balık gibi, hayvan figürleri şeklinde ya da tekneler şeklinde yapıldığını görüyoruz. Taş paletler, aynı zamanda kozmetik amaçlı da kullanılıyor. Çeşitli kozmetik malzemelerin karıştırılması için de kullanıldığı tespit edilmiştir. Nakada kültürünün ikinci evresi, Gerzean evre olarak adlandırılır ve M.Ö. 3500-3200 dönemini kapsar. Mısır'ın kuzeyinde Gerzean bölgesinde bulunan mezarlıklardan çok sayıda buluntu elde edilmesiyle bu kültürün adına Gerzean kültürü adı verilmiştir. Nakada bir kültürünün devamı şeklindedir. Aynı zamanda Nakada iki kültürünün en önemli özelliği, çok geniş bir alana yayılmış olmasıdır. Bu yayılım kuzeyde Delta bölgesinden, güneyde Nübya bölgesine kadar yayılım göstermiştir. İlk defa Mısır'da bu kadar geniş bir alana yayılmış bir kültürle karşılaşıyoruz. Elit olarak tanımlanabilecek insan grubu için üretim yapan özel bir sanatçı grubu oluşmuş, zanaatkarlar, atölyeler ve tüccarların bulunduğu ve zanaatkarların üretim yapabilmeleri için belirli bir organizasyon şemasına sahip yerleşimler vardır. Bu yerleşimlerin oluşmasında Nil Nehri önemli bir yere sahiptir. Genellikle Nil Nehri boyunca yerleşimler olmaktadır. Bu döneme ait en önemli yerleşimler arasında Nakada, Hierakonpolis ve Abidos bulunur. Nakada 2, zengin mezarlık buluntularıyla dikkat çeken bir evredir. Ölü gömme geleneklerine baktığımızda, mezarların boyutları büyümüş, mezarlar çok daha özenli yapılmıştır.
5 gömüye kadar çıkabilen çoklu gömüler mevcuttur. Mezar hediyelerinde artış gözlenir. İlk kez ölü bedenlerin şeritler halinde kesilen keten kumaşlara sarıldığı görülür, dolayısıyla erken mumyalamanın ilk örnekleri bu dönem içerisinde görülmüştür. Her ne kadar büyük boyutlu mezarlar görülse de bunlar daha çok elit ve yönetici sınıflar içindir. Bunun haricinde diğer basit mezarların da alt sınıftaki insanlar için kullanımına devam ettiği görülür. Bu mezarları, basit oval çukurlar, küp mezarlar, kerpiç bölmeli mezarlar ve ahşap ya da güneşte kurutulmuş kilden yapılan tabut şeklindeki mezarlar olarak sıralayabiliriz. Naka'da merkezde T5 olarak adlandırılan bir mezar bulunmuştur. Bu mezar içerisinde farklı bir takım uygulamalar vardır. Bu dikdörtgen planlı büyük bir mezardır. Bu mezarın içerisindeki ölülerin belirli uzuvlarının kesilerek mezarın belirli alanlarına bırakıldığı görülmüştür. Özellikle kafatasları ve uzuv kemiklerinin bilinçli bir şekilde mezarın farklı yerlerine konularak gömüldüğü görülmektedir. Bu da sonraki evre olarak karşımıza çıkacak olan Naka'da 3'teki insan kurban etme ritüelinin bir öncülü olarak değerlendirilmiştir. Hierakonpolis mezar alanında Naka'da 2 evresine ait mezarlar da vardır. Bu mezarlardan en önemlisi, mezar 100 olarak adlandırılan mezar odasıdır. Bu da dikdörtgen planlı bir mezardır. Kazısı İngiliz Green tarafından yapılmıştır. Günümüzde mezarın yeri tam olarak bilinememektedir. Çünkü Nil Nehri'nin alüvyonlarının altında kalmıştır. Ancak mezara dair bilgileri, kazıyı yapan Green'in kazı raporlarında anlayabiliyoruz. Bu mezar odasının en önemli özelliği, bugüne kadar tespit edilen tek hanedanlık öncesi boyalı mezar olmasıdır. Bu mezarın yerel bir yöneticinin mezarı olduğu düşünülür. Kerpiç tuğlalarla yapılan bu mezarın, duvarının sıvandığı ve üzerinde kırmızı, siyah ve beyaz boyayla yapılmış çeşitli sahnelere yer verildiği görülmüştür. Bu sahnelerde, tekneler, dans eden kadınlar, çatışan erkekler, hayvan sürüleri, hayvanları zapt eden insan tasvirleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ellerinde hega skeptre olarak adlandırılan çobanı asası taşıyan figürler dikkat çekmektedir. Bu asayı ileride Mısır kralları kullanacak ve yöneticiler için ayırt edici bir betimleme özelliği olarak karşımıza çıkacaktır. Dönem seramiklerine baktığımızda, temel olarak 2 farklı seramik grubuyla karşılaşıyoruz. Bunlardan birincisi, kaba, yüzeyi pürüzlü seramiklerdir. Bunlar ilk olarak mezarlık alanlarında ele geçmiş, daha sonrasında ise günlük kullanım kapları olarak kullanılmaya başlanmıştır. İkincisi ise, karakteristik Naka'da 2 seramiği olarak adlandırılacak olan marl-vare seramikleridir. Bu seramikler, kelime anlamı itibariyle kireç anlamına gelir. Bu da bize seramiğin yapıldığı malzeme hakkında fikir verir. Bu seramikler, daha çok Nil Nehri'nden alınan kireçli kilden yapılmaktadır. Seramiklerde, krem rengi astar üzerine kahverengi boya bezemeleri görülmektedir. Bu bezeme grupları arasında 2 farklı grupla karşılaşmaktayız. Birisi geometrik motifler, diğeri ise figüratif sahnelerdir. Bu figüratif sahnelere baktığımızda da, tekne ve tekne içerisinde insan motifleriyle karşılaşıyoruz. Bu da bize bu evrede Nil Nehri üzerindeki teknelerin, son derece önemli olduğunu ve aslında kültürün yayılımının bu teknelerin gelişmesiyle birlikte arttığını göstermektedir. Ulaşım açısından Nil Nehri büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu evrede tekne yapımının gelişmesiyle beraber, Yukarı Mısır'daki Nakada kültürü, Aşağı Mısır'a doğru yayılmıştır. Dönem figürinlerine baktığımızda, bir takım hareketlerle gösterilen figürün formları karşımıza çıkmaktadır. Kemik ve fil dişinden yapılmış figürinler devam etmekle birlikte, aynı zamanda pişmiş topraktan yapılmış figürinler de sıklıkla görülmektedir. Düz duran figürlerin yerini hareketli figürler almıştır. Figürinlerin üzerinde, çeşitli boyalarla yapılan saç, göz ve yüzün çeşitli detayları görülmeye başlamıştır. Figürler üzerinde vücuda yapılan bir takım dövme gibi motiflerinde bezeme olarak yapıldığını görüyoruz. Dikkat çeken önemli figürler arasında, kuş kadın olarak adlandırılan bir kadın figürü vardır. El mamariye buluntusu olan ve pişmiş topraktan yapılmış bu kadın figürünün yüzüne baktığımızda, küçük başlı, gagaya benzer yüzlü, omuzlara doğru genişleyen uzun boyunlu, kolları 2 yanda ve yukarı doğru kaldırılmış, sivri elleri başa doğru içe kıvrılmış, parmakları adeta pençe olarak tasvir edilmiştir. Uzun sarkık göğüsleri, ince beli, geniş kalçaları vardır. Bacak boyu uzun, gövde altı ayaklara doğru daralmaktadır ve ayak detayı verilmemiştir. Gövde üstü çıplak, gövde altı beyaz bir etek giymiş şekilde boyanarak gösterilmiştir. Üzerine giydiği elbisenin, ayaklarını örtmesinden dolayı ayak detayı verilmemiştir. Cenaze töreninde yas tutan ya da dans eden bir rahibeyi ya da gaga formlu yüzü nedeniyle bir tanrıçayı temsil ettiği düşünülür. Tanrıça Nekbeht olabileceği düşünülmektedir. Taş kaplarına baktığımızda, işçiliğinin iyice geliştiğini, farklı kireç taşları, alabaster, mermer,
serpentin, bazalt ve diorit türü taşlar ile, Nil Nehri kenarında ve çöllerde bulunan taş yataklarından elde edilmiş taşlardan üretilmiş çok sayıda kap ele geçmiştir. Kapların sulandırma dereceleri ile oynanarak damarlı, mermer gibi görünmeleri sağlanmıştır. Çakmaktaşı aletlere baktığımızda, üzerinde oluklar şeklinde yontma izleri bulunan çakmaktaşı aletler, bu dönem için eşi benzeri olmayan bir üretimi yansıtmaktadır. Taş paletlere baktığımızda, çamur taşından yapılmış taş paletler, genellikle bu evre içerisinde gemi tasviri şeklinde yapılmıştır. Bunun yanı sıra yine balık ve kuş gibi çeşitli motiflerle hayvan figürü şeklinde yapılan paletlerde görülmektedir. Nakada kültürünün son evresi olan Nakada 3 evresi, MÖ 3200-3000 aralığına tarihlenir. Mısır'ın hanedanlık öncesi son evresidir. Artık Mısır'da yönetici bir sınıf, kral olarak adlandırabileceğimiz kişiler vardır ve bunlar çeşitli sanat eserleri üzerinde betimlenmeye başlanmıştır. Bu evrenin sonlarına doğru, yani MÖ 3000'lere doğru Mısır'ın siyasi ve politik birliği de sağlanmıştır. Bu evrede Mısır uygarlığı ilk kez bölgesel büyük bir güç haline gelmiştir. Nakada 2'de yukarı Mısır'da sağlanan kültür birliği, Nakada 3'de aşağı Mısır'ı da kapsar. Mısır'da politik birlik bu evrede oluşur. Mezarlar daha büyük inşa edilirken, ölü hediyesi sayısında da artış görülür. Bu durum ölü gömme geleneklerini de etkilemiştir. Elit ya da yönetici sınıfa ait mezarlar tespit edilmiştir. Buluntular itibariyle bu döneme baktığımızda, toplumsal tabakalaşmanın daha da arttığı görülmektedir. Bu dönemdeki mezarlık alanlarına baktığımızda, en önemlisinin Abydos el-Kab mezarlığındaki Uye mezarı olduğunu görüyoruz. Bu mezar içerisinde son derece önemli bulgular ele geçmiştir. Bu mezar toprak bir zemine açılan, dikdörtgen planlı ve 12 odalı bir mezardır. Kerpiç tuğlalardan yapılmış, yapının üstü ahşap girişlerle kapatılmıştır. Yapı 2 evreli olup, dikdörtgen planlı 2 depolama odası yapıya sonradan eklenmiştir. Mezarın kime ait olduğu bilinmemektedir. Mezardan ahşap bir tabuta ait parçaların ele geçmesi, bu mezarın bir krala ait olabileceğini düşündürmektedir. Mezardan ele geçen çömlek ve plakaların üzerindeki hiyeroglif işaretlerinde, akrep figürünün bulunması mezarın akrep krala ait olabileceğini düşündürmektedir. Bunun yanı sıra Hegasikeptire olarak adlandırılan çoban asası da ele geçen mezar buluntuları arasında yer almaktadır. Bu asa, buradaki mezarın bir krala ait olabileceğine ilişkin bir ipucu vermektedir. Bunun dışında mezardaki farklı odalarda değişik formlarda birçok seramik buluntusu mevcuttur. Yine fil dişinden ve boncuklardan yapılan takılar, fil dişinden yapılan çeşitli eşyalar da bulunmaktadır. Mezara bırakılan eşyalar üzerindeki fil dişi etiketler, en eski geometrik yazılar olarak kayda geçmiştir. Bu etiketlerin, mezara sunulan eşyaların menşeinin belirtilmesi maksadıyla takıldığı düşünülmektedir. Mezar odasının yanına eklenen depolama alanında, şarap ve zeytinyağı depolamada kullanılan Filistin menşeili kapların ele geçmesi de, bu evre içerisinde Filistin ile olan ilişkileri göstermesi bakımından son derece önemlidir. Ölü gömme geleneklerine baktığımızda, kralın vücudunun ahşap bir platform üzerine konularak gömüldüğünü görüyoruz. Ayrıca, diğer odalarda kralla birlikte gömülen, insan ve hayvan cesetlerine rastlanması, kralın hizmetkarlarının krala eşlik etmeleri amacıyla, boğularak öldürülüp, kral ile birlikte gömüldüğü, yine köpek, aslan gibi hayvanlarla, cücelerin de, ölüler diyarında kralı eğlendirmek amacıyla öldürülüp yine kralla birlikte gömüldüğü görülmektedir. Nakata 3 evresiyle karşımıza çıkan, bu insan kurban etme ritüeli, 1. hanedanlıktan sonra terk edilmiştir. Antik Mısır'ın erken dönem kültürlerinden en önemlisi ve en gizemlisi olan Nakada kültüründen söz ettiğimiz videonun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.